Evet, ben biraz önce de gene konuşurken bu iç mekanla mobilyayı mekan içinde uygunluğunu nasıl çalışmaları nasıl önerileri nelerdi onlar hakkında bilgi vereyim. E, 1950'li yıllarda hep yaptığı işleri de ben biliyorum 50-60'lı yıllar arasında. Tabii iç kurguyla yani sabit e, hacim içerisindeki gerek duvar tekstürü olsun, gerek 50'li yılların yani Bauhaus'tan sonraki o 30'lu 50'li yıllar arasındaki modernizmin iyi bir e, yöneticisi, iyi bir kurgucusudur kendisi bana göre. Gerek tekstilde, gerek renkte, gerek tekstürde bir de bunu hareketli eleman olarak algıladığımız mobilyalarda. E, Kendisi mobilyada çok iyidir ama e, endüstri ürünleri tasarımında da muhakkak şeyleri olabilirdi. Ben çok iyi hatırlayamıyorum. Yani o e, hani İtalyanların sopra mobile dedikleri günlük kullanım gereçleri ile değil de daha çok ağırlığı hocanın mobilyalardaydı. Bu mobilya derken neyi kastediyorum? Ahşabı tek kullanımı, ahşap artı metali kullanımı, metal artı camı kullanımı. Tabii ki büyük ustalardan esinlendiler onlar. Ne bileyim zamanında İtalyan tasarımcılardan, Franco Albini'den veyahut da diğer Castiglioni'lerden o ilk 1930'lu yıllarda Gropius ve ekolü, Marcel Breuer'ler işte bunlarla Imis van der Rohe'ler ne bileyim bütün bu Alman ekol sesesyonistler olsun hepsinden onlardan bazı tesirleri kendi mobilyalarında ben görüyordum zaten. Yani Corbusier'in yapıtlarından genç İtalyan çünkü orada tam İtalyan yıllarını tabii ben hatırlayamıyorum. Çünkü ben 62 girişliyim. Kendisi 62 yıllarında yani 50'li yıllarda İtalya'da olduğu için o 50'li yıllarda Joe Ponti'lerle filan herhalde çok şeyleri oldu. İletişimleri oldu, çalışmaları oldu muhakkak ki. Onlardan tesir altında kaldıkları o dönemin, o ekolün kişiliği vardı kendisinde. Ve o çalışmalarını da oralardan görüyordum zaten. Yani çok iyi ahşap bilgisi, çok iyi metal bilgisi vardı. Hep izlenimlerim hep bunlar. Yani o 30'lu, 40'lı, 50'li yıllar, sonra 50-60'lı yıllar var tabii. O 50 kaç senesinde geldiğini pek hatırlayamıyorum Türkiye'ye çünkü ama zannediyorum 62'lerde ben mektebe girdiğime göre bir de bizde şöyle bir şey vardı. 62-63 biz 63'te başladık onunla çalışmaya. Çünkü ilk yıllarda biz hep basic design yani tasarıma girişle uğraşıldı. Hep ressam hocalardan ders aldık. İşte ben ilk sene kurdesuar dersleri olurdu. Hep resim, çizim. Ben şimdi siz benim o yapıtlarımı gördünüz. Niye öyle çiziyorum biliyor musunuz? O ilk yılların, akademideki ilk yıllarımın aldığım disiplinler beni bugünlere taşıdı. Oradaki hocalarımla çalışma, ressam hocalarım. Ben çok şükranla anıyorum hepsini. Tabii onlar bizi sonra ikinci sene şeye verdiler. İşte Sadun Ersin'in ellerine verildik. Ondan da ondan da mesleki disiplini aldık. Tam da onu soracaktım ben de. Mesleki disiplini onlardan aldık. Orada biz onların eline antrenmanlı geldik. Yani çizim süper olmaya başlamıştı. Bütün arkadaşlarım, değerli arkadaşlar. Sonra orada hiç korkumuz yoktu. Herhangi bir şeyi çiziyorduk.
Bilgisayar da yoktu ki kardeşim. Yoktu yani. Bilgisayar diye bir şey yoktu. Ama şimdi bakın şöyle bir şey. O hocaların ellerine biz 5 yıl okuduk biz. 5 yıl. O zaman 5 yıldı. Yani yüksek olarak çıktık oradan. Yani o ne oldu? Yüksek lisans yapmış olmuş olduk. Yani bizim şeyimizde yazar yüksek iç mimar filan. Şimdi öyle bir kimseye hoca demezdi ya ne kadar kötü çiziyorsun hiç olmamış. Herkes iyi çiziyordu çünkü. Ekip iyiydi. Öyle geldik. Yani altyapıdan öyle geldik. Ondan sonraki disiplinlerde başa döneceğim. İşte orada Sadun Hoca'dan şeyi öğrendik. Özgün yaklaşımı, proje disiplini nasıl olur? Avan proje nasıl olur? Üretim aşamasını, üretim tekniklerine girmek için proje detayları, projenin anlatımı, projenin takdimi öylece devam ettik ve öylece bitirdik yani.